Geçen videomda beraber hazırladığımız tebel etek kalıbını bu ders şu gördüğünüz kartona çıkartacağız arkadaşlar. Bunu öncelikle şu aşağıdan keseceğim. Siz orada beklerken ben bunu 0'a 0 kesiyorum. Hazır etek kalıbı üzerinden çalışmak daha kolay. Her videomda size mutlaka evde çalışın dememin nedenini şimdi anlamış oldunuz. Böyle sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Evet, şimdi kestiğim bu parçayı buraya printimle yapıştırıyorum. Şöyle 0'a 0 olacak şekilde. Evet. Şimdi ben bu makasla bunları keseceğim. Geçen 2 gündür, dün ve ondan önceki gün dolunay vardı arkadaşlar ve ilk doğduğu an gerçekten çok güzeldi. Koskocamandı. Ben çok seviyorum dolunayı. Bazı insanlar dolunay çıktığında ah başım ağrıyor, bugün canım sıkılıyor, işte moralim bozuk, enerjim düşük falan diyorlar. Bana hiç öyle şeyler olmuyor. Yıldızı düşük olan insanları yapıyor bu etkileri gerçekten. Evet, her yerini temizledim. Bakın şu anda görüyorsunuz. Şu anda yapıştırdım. Elinizdeki herhangi bir kartona yapıştırabilirsiniz. Şurayı da kesiyoruz. Bel oyuntusu var ya şurada. Orayı da kesiyoruz. Yani bu çizginin üzerinden keseceğim şimdi. Burada keseyim de siz de görün. Bu şekilde etek kalıplarım hazır. Şimdi bunları bir kenara koyuyorum. Öncelikle her ders yaptığım gibi sayfa düzenimi oluşturuyorum. Sayfa düzeni oluşturmayı bugün bu derste size son kez söyleyeceğim. Kağıdımın kenarlarından üçgen cetvelimle 1 santim sağdan, 1 santim de soldan içeriye girerek çizgi attım. Aşağısından 7 santim içeriye girerek sayfanın altından yere paralel bir çizgi çektim. Modelistlik derslerinde sürekli kullandığım sayfa düzeni budur arkadaşlar. Bugünkü dersimize başlıyorum artık. Dersimiz short etekti arkadaşlar. Başlığımı atıyorum. Birinci ve ikinci modelistlik dersi videolarımı henüz izlemediyseniz, eğer modelistlik bilginiz de yoksa açıkçası pek fazla bir şey anlamayacaksınız. Bu yüzden birinci ve ikinci modelistlik videomu da oynatma listesinden açıp izlemelisiniz. Şimdi başlığımı yazacağım. Buraya da eşelimin 25 santim olduğunu ifade etmek için 25 yazıyorum arkadaşlar. 25 santim yazıyorum. Ölçü tablomu, kalıp ölçü tablomu yazıyorum. Temel kalıp hazırlamada 36 beden ölçüleri kullanılır arkadaşlar. Fakat siz kendi bedeninize göre bir tasarım yapmak isterseniz eğer kendi bedeninizin ölçülerinde çalışabilirsiniz. Evet, ölçüleri yazıyorum. Bel 68 santim. Kalça 96 santim ve etek boyu 60 santim. Short etek hazırlama için
Kullanılan formülleri yazacağım şimdi de. A boyu kalça bölü 3 eksi 5. A ve iç paça genişliği kalça bölü 8 parantez içinde 27 santim 12 santim. Şimdi yeni bir A4 kağıdı çıkartıyorum. Kestiğim hazır parçaları kullanarak buraya kolay kalıp hazırlıyorum. Buradaki pens deneyimini de işaretliyorum. Aynı işlemi arka parçam için de yapıyorum arkadaşlar. Ön kalıbımda pens boyu 9 santimdi. Arka parçamda pens boyu 12 santimdir. Bunu da buraya işaretliyorum. İkinci derste bunları size anlatmıştım. Şimdi bunu yaparken de bilgilerinizi tazelemiş oluyorsunuz. Ön kalıbımızda pens genişliği 2 santimdi. Buradan 2 santim olarak 1 santim sağ 1 santim sol işaretliyorum. Arka kalıbımızda da 2,5 santimde. Burada da işaretledim. Penslerimi çizdim. Bel oyuntularımı da bu kenarı eğimli cetvelimle çizerek belirteceğim. Tamamdır. Buranın ön kalıp, buranın arka kalıp olduğunu da belirtiyorum. Ne kadar iyi ve deneyimli modelist olsanız dahi ön mü arka mı olduğunu mutlaka belirtin arkadaşlar. Çünkü insan şaşırabiliyor. Şimdi bunları keseceğim. Bu kontur çizgilerinden düzgünce kesiyorum. Tamam. Bu sayfama yapıştıracağım arkadaşlar. Eğer doğru ölçtüyseniz sizin de böyle olacak. 9,5 sağdan 9,5 soldan ve ortadaki sıfırı işaretliyorum burada. Sayfamın ortasını buldum. Printimi kullanıyorum. Çok az yanından ön parçamı yapıştırdım. Aynı işlemi arka parçaya da arka parçamı da düzgün bir şekilde yerleştiriyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Burada ne demiştik? A boyu kalça bölü 3 eksi 5 27 santim. Bu çalışmamız için 27 santim çıkıyor sonuç olarak. O zaman eşelimizle A boyunu bulalım. Belin başlangıcından aşağıya doğru 27 santimi bulup işaretliyoruz arkadaşlar. Buraya formülümüzü yazıyoruz. Kalça bölü 3
eksi 5 eşittir 27 santim. A boyumuzu bulduk. Şimdi A boyundan sola doğru 9 santim sola işaretliyoruz. Ve cetvelimizle burayı belirliyoruz. Sonundan da 9 santimi buluyoruz. Birleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya da hemen formülümü yazıyorum. 9 santim eksi 3 yazıyorum. Burası da eksi 3 9 santim olur arkadaşlar. Buraya da formülümü yazacağım. Şimdi bu 3 çizginin ucunu düzgün bir şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Bunun için yine kenarı eğimli cetvelimi kullanacağım. Ama bu şekilde üçgen durmaması gerekiyor. Bu yüzden bunu yuvarlaklaştırıyorum. Böylece ön kalıbımız hazır. Buraya da iğneleme işareti koyuyorum arkadaşlar. Bu parça çalışılırken ayrı bir parça olduğu için buradan dikilerek birleştirilecek arkadaşlar. Şimdi arka kalıbıma geçiyorum. A boyumuz aynı ön ortamızla kalça bölü 3 eksi 5 27 santim. A boyu ve iç paça genişliği 12 santim olduğu için formülümüzle beraber arkada A 5 santim oluyor arkadaşlar. Buraya da 5 santim yazıyorum ve arkada iç paça genişliği A ve iç paça genişliği kalça bölü 8 eşittir 12 santimdi. 12 santimdi. Buradan da 12 santimi bulup işaretliyorum. Ve şimdi bu noktaları birleştiriyorum. Buraya da hemen formülümü yazıyorum. Kalça bölü 8 eşittir 12 santim. Kenarı eğimli cetvelimizle bu noktaları birleştiriyoruz. Ve yuvarlaklaştırıyorum burayı. Keserken daha düzgün bir şekilde yuvarlak olarak kesebilirsiniz zaten. Arkadaşlar modelistlik derslerine devam ediyorum. Birçok yorum alıyorum. Lütfen modelistlik derslerine devam edin şeklinde. Devam ediyorum. Şimdilik bir mani olmazsa paylaşacağım sizlerle. Ve lütfen diğer oynatma listemdeki videoları da seyredin. Ben sizin için ders videoları yüklüyorum. Siz de benim için izlediğiniz videoları beğenin arkadaşlar. Beğen butonuna basın. Ve lütfen yorum yazın. Bunları yapmak zor değil. Daha fazla ders yapmamızı istiyorsanız hem zaman veriyorum hem de emek veriyorum arkadaşlar. Ve kanalım şu anda paralı bir kanal değil. Normal bir kanal. Dersleri hazırlamam gerçekten çok zor. Öncelikle ne anlatacağıma karar veriyorum. Ondan sonra videoyu çekiyorum. Videoyu çekerken birçok kez bölünüyor. O bölünen yerleri daha sonra montaj programında kesiyorum.
ve sizler için uzaklaştırma, yakınlaştırmalar yapıyorum. Gerektiği yerde hızlandırmalar yapıyorum. Bunu yapmam da gerçekten çok uzun sürüyor. Lütfen bunlar için, verdiğim emek için yorum yapmayı ihmal etmeyin. Öylece izleyip geçmeyin.